Merhaba arkadaşlar, hepiniz Masallar Dünyası'na yolculuk kanalıma hoş geldiniz. İşte bu haftanın masalı, Karlar Kraliçesi. Hadi o zaman hemen başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Çok uzak bir ülkede yaşayan bir kral ve kraliçe varmış. Çok mutlu yaşarlarmış ve çok da güzel 2 tane kızları varmış. Kızları kimmiş diye sorarsanız biri Elsa, biri de Anna. Tabii ki hepinizin bildiği gibi. Elsa'nın kimsenin bilmediği, küçüklüğünden beri olan bir sırrı ve bir özelliği varmış. Daha doğrusu bir gücü varmış. Neymiş bu gücü? Elsa istediği zaman ellerinden bir enerji çıkarabiliyormuş. Böyle soğuk bir güç çıkarabiliyormuş ve etrafındaki her şeyi buza, kara çevirebiliyormuş. Bunu sadece ailede annesi, babası ve tabii ki kız kardeşi Anna biliyormuş. Günlerden bir gün tabii ki ne olmuş? Bizimkiler çok mutlular. Sarayda yaşıyorlar. 2 kardeş sabah, öğlen, akşam birlikte oyun oynuyorlar. En sevdikleri şeyler ise Elsa'nın güçlerini kullanarak sarayın bir salonunu buz haline getirmek ve beraber orada bu şekilde kaymak. Ve işte ikisi Anna ile Elsa durmadan burada kayıyorlar, buz pateni yapıyorlar derken birdenbire zavallı bizim Anna düşüyor ve kafasını vuruyor. Ne yapacağını bilemiyorlar. Ne yapsın? Bizimkisi tabii ki Elsa çok korkuyor. No, hemen annesi babasını çağırıyor yanına ve annesi babası ona geldi. Uyanmıyor. Bir şekilde uyanmıyor. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Çok korkuyorlar. Tabii ki bizim zavallı Elsa nasıl üzgün biliyor musunuz? Çok çok üzgün. Çünkü onun yüzünden oldu sonuçta. O eğer oraya buz yapmasaydı ve kaymasalardı bunların hiçbiri olmayacaktı. Olan tabii ki zavallı bizim kim oldu? Anna'ya. Hemen ne yapıyorlar annesi babası? Ne yapacaklarını bilmedikleri için ormana gidiyorlar. Orada troller varmış, tamam mı? Troller bildiğin kişiler. Yani çoğu insanın bilmediği şeyi bilen, yapabilen, iyileştirme gücü olan varlıklar. Ve onlara gidiyorlar, onlara götürüyorlar Anna'yı. Tabii ki Anna'yı götürmek için gidiyorlar oraya, çocuklar götürüyorlar oraya ve ne oluyor tabii ki bunu gördükleri zaman diyorlar ki, hemen anlıyorlar tabii bunu işin kim tarafından yapıldığını. Diyorlar ki annesi babasına bakın diyorlar. Elsa çok iyi bir kız ama bu güçlerini kullanmayı bilmiyor ve insanlara zarar verebilir. Gördüğünüz gibi kardeşine zaten zarar verdi. Bu yüzden kesinlikle onun engellenmesi gerekiyor. Onu kimseye göstermeyeceksiniz. Sarayın kapılarını kapatacaksınız. Halktan kimse buraya gelemeyecek ve ayrıca en önemlisi ona bu eldivenleri veriyorum. Bu eldivenleri takacak ve bundan sonra Elsa hiçbir zaman bu güçlerini istemsiz olarak kullanamayacak. Yani sinirlendiğinde ya da kızdığında ellerinde eldiven olduğu için buna engel olacak. Ve tabii ki bizim Anna'yı iyileştirebiliyor mu? Evet, iyileştiriyor. Hatta daha iyisini yapıyorlar. Anna'nın kardeşi Elsa'dan korkmaması için onun yaşadığı bütün bu olayları unutturuyorlar ona ve Anna bundan sonra hiçbir şey hatırlamıyor. Yani düştüğünü veya Elsa'nın böyle bir gücü olduğunu hatırlamıyor. Ve tabii ki ne yapıyorlar? Saraya geri dönüyorlar. Saraya geri dönüyorlar ama sarayda bir sorun var. Nedir? Çünkü Anna Elsa ile durmadan oynardı. Fakat şu an ortada yok. Bizim Elsa o kadar korkuyor ki kardeşine zarar vereceğinden dolayı kaçıyor. Geliyor bizim işte Anna, Elsa oyun oynayalım mı seninle? Hayır, şu anda işim var. Sonra tekrar geliyor başka bir gün, tekrar istiyor. Elsa hadi birlikte bir şeyler yapalım, dışarıda oyun oynayalım. Hayır, hayır Anna, sana söylemedim mi? Benim işim var. Ben yoğunum, seninle oynayalım. Ve çocuklar böyle yıllar geçiyor. Yıllar geçiyor derken ne oluyor? O kadar uzun zaman geçiyor ki bunların annesi ve babası bu dünyadan gidiyor. Kral ve kraliçe artık yok. Ve ne var? Artık bizim Elsa büyük abla olduğu için onun taç giyme töreni geliyor zamanı. Yani artık yeni kraliçe olacak. Şimdi uzun yıllardır sarayın kapısı kapalıydı değil mi? Kimse gelmedi, kimse bu olayları bilmiyor ve ilk defa taç giyme töreni önemli olduğu için bütün saray ve bütün halk buraya davet edilmeli ve ilk defa burada kapıları açıyorlar. Yani ne demek bu? Bütün halk ilk defa gelecek ve Elsa ellerindeki bu eldivenleri çıkarmak zorunda. Çünkü herkesin ortasında böyle duramaz. Çünkü taç giyecek. Ve çocuklar ne oluyor? Aynen dediğim gibi taç töreni günü geliyor. Herkes saraya geliyor. Bizim ne yazık ki Elsa çok heyecanlı. Diyor ki ya yanlışlıkla birilerine zarar verirsem, ya kızarsam, ya üzülürsem ellerime hakim olman gerek. Kendime hakim olmam. Sadece bugün.
Bugün çok güçlü olacağım. Taç törenini giydikten sonra da kimseye zarar vermeden tekrar kapıları kapat. Neyse çocuklar, insanlar geliyor, taç giyme töreni yapılıyor falan. Böyle işte çok güzel bir taç takıyorlar bizim Elsa'ya. Bundan sonra kraliçe oluyor derken bu arada tabii ki ne oluyor? Bu arada saraya bir sürü insan geliyor, prensler de geliyor ve bizim Anna Prens Hans'la tanışıyor. Prens Hans böyle başka bir ülkenin prensi, yakışıklı ve Anna ile dans ediyorlar böyle bayağı romantik bir dans sonunda. Hans ondan hoşlandığını söylüyor ve ne diyor biliyor musunuz? Ablandan izin isteyelim. Ve tabii ki Anna Elsa'nın yanına heyecanla geliyor, bunu paylaşıyor. Elsa, sana bir şey söylemek istiyorum. Ben Prens Hans'la tanıştım. Kendisi çok yakışıklı, çok iyi biri. Biz bir süre görüşüp belki sonra nişanlanıp evlenmek istiyoruz. Elsa bunu duyuyor çocuklar, şokta. Sen ne diyorsun Anna? Bir saat evvel tanıştığın ve sadece 2-3 kere dans ettiğin biriyle mi evleneceksin? Böyle bir şey kabul etmiyorum. Ama Elsa, ben gerçekten denemek istiyorum. Elsa tabii ki şimdi annesi babası yok, sorumluluk kendisinde olduğundan dolayı böyle bir şeye asla izin vermek istemiyor ve başlıyor kızmaya. Ama unutmayın, kızmaması gerek. Ellerinde eldiven yok, değil mi? Neyse çocuklar, aralarında bir tartışma başlıyor. Bizim tabii ki Elsa Anna'yı korumak için hayır gidemezsin, hayır olmaz derken birdenbire ellerinden bir ateş böyle çıkıyor, buzlar, enerji derken diyor tutamıyorum diyor ve birdenbire her yer, bütün salon bakın bu şekilde oluyor, her yer görüyor musunuz? Buz kaplıyor. Tabii halk şok geçiriyor. Nasıl kaçıyorlar biliyor musunuz? Koşuyorlar. Bu ne? Nasıl bir şey? Elsa'nın ellerinden bir şeyler çıkıyor ve herkes ödü patlıyor. Yani kaçıyorlar. Wow filan. Neyse Elsa ne yapacağını şaşırıyor. Korkudan, tamam mı? Hemen dışarı kaçıyor. Çünkü birilerine zarar vermek istemiyor. Kötü biri değil. Ama nasıl güçlerini tutacağını bilemiyor. Çocuklar dışarı kaçıyor. Koşuyor ve ne yapacağını şaşırıyor. Bir daha saraya dönemem diyor. Bu arada gördüğünüz gibi dışarıda yaz vardı, kış oldu. Her yer buz. Yani tek sarayı değil, her yeri buz haline getiriyor, soğutuyor. Kaçıyor. Oradan uzaklaşıyor. Tek amacı kimseye zarar vermemek. Bundan sonra tek başına yaşayacak. Peki, bu arada ne oluyor? Tabii sarayda, hemen oraya gidelim. Bizim Anna çok üzülüyor. Yani böyle bir şey oldu ve hatırladı. Tabii ki hatırlıyor başına gelenleri. Yani böyle birdenbire şey oluyor kendisi. Aklına geliyor, böyle bir şeyler yaşamış mıydı? O eski günleri hatırlıyor. Ve çocuklar hemen ne yapıyor? Peşinden gidiyor. Dur işte Elsa bekle beni falan. Tabii ki Elsa hiçbir kesinlikle beklemiyor ve gidiyor. Bizimkisi dışarı çıkıyor çocuklar. Dışarı çıkıyor. Gidiyor. Birdenbire ne yapacağını şaşırıyor. Kime soracağını şaşırıyor. Orada bir karakter geliyor. Bakalım kim geliyor, hatırlayacak mısınız? Karlar Kraliçesi'ni bilenler bu karakterleri bilirler. Bakalım kim? Hemen takmaya çalışıyorum kıyafetimi. Bakalım kim? Tanıyan var mı? Bakalım benzeyecek miyim? Evet, kim geliyor Olaf? Wow. Ve bir kardan adam gibi bir Olaf geliyor. Olaf kim? Evet, hatırlarsınız. Yıllar evvel onlar çok küçükken Elsa Anna için yapmıştı. Ve bizimkisi görünce onu hatırlıyor. Ah diyor, seni hatırlıyorum. Evet diyor, beni hatırlarsın. Ben Elsa'yı arıyorum. Elsa'yı gördün mü? Lütfen bana yardım et. Evet diyor, Elsa'yı gördüm. Karlar böyle dağların ilerisine gitti. Ama onu kimle bulabilirsin diye sorarsan, kimle? Kim var başka arkadaşları, söyleyin bakalım. Kim? Evet. Sven, evet, ve Kristoff. Onları bulmak üzere başka bir yere doğru ilerliyor. Ve ilerliyor. Ne yapacak? Tabii ki onları bulmaya gidecek. Bakalım nerede bulacak? Peki, Kristoff ve Sven'i bulmak için bizim tabii ki aynen Olaf'la birlikte yürürlerken kimlerin yanına gidiyorlar? Kristoff da bizim Anna için çok önemli bir karakter. Aynı şekilde diğer arkadaşları tabii öyle. Kristoff'u görüyor ve Kristoff onun yanına geldiğinde hemen Anna'yı soruyor. Ablası Elsa'yı görüp görmediğini soruyor. Kristoff hemen ona cevap veriyor. Diyor ki, görmez olur muyum? Tabii ki gördüm. İnanılmaz bir kendisini bir kaleden, camdan, böyle buzdan bir şato yapmış. Buzdan bir şato yapmış. Bak ileriye diyor. Hemen ona gösteriyor. Bak oraya diyor.
İnanamıyorum. Ne kadar büyük. Burası bütün camdan. Peki bir şey soracağım. Buraya nasıl gideceğiz? Ben seni götürürüm diyor. Tamam mı? Ve beraber hepsi çıkıyorlar yola. Oraya doğru gidiyorlar çocuklar ama içeri girmeye korkuyorlar. Çünkü içerisi inanılmaz buzlarla kaplı ve tabii bu arada neyi atladık söylemeden olmaz. Bizim tabii ki Elsa etrafı buz yaparken kendi de bütün buzdan oluyor. Ne demek bu? İşte elbisesi değişiyor, tacı değişiyor, her şeyi değişiyor. Nasıl bir hale geliyor? Aynen birazdan göreceğiniz gibi öyle masmavi bir elbisesi oluyor buzdan. Zaten şatosu arkamda görüyorsunuz hepiniz. Ve sonra geliyor. Tabii ki içeri kim girecek? Tabii ki tek korkusuz olan burada kim? Bizim Anna. Anna diyor ki sadece ben gideceğim. Ve Anna içeri giriyor. Anna içeri girdiğinde tabii ki Elsa şok geçiriyor. Git buradan, git buradan diyorum sana diyor. Çünkü üzülüyor ona bir şey olmasın diye. Bu arada bir de hemen bir kardan bir tacımız olsun. Diyor ki ona git buradan diyorum sana git. Ne işin var senin burada, sana zarar vereceğim. Lütfen git. Tamam mı? Neyse tabii ki Anna gitmek istemiyor. Hayır diyor, sen benle geleceksin Elsa. Burada yalnız yaşayamazsın. Sana yardım edebiliriz. Lütfen geri gel. Hem Elsa ne yaptın biliyor musun? Her yer buz kaplı. Herkes üşüyor, donuyor. Bütün ormanlar, çiçekler, her şey mahvoldu. Hep senin yüzünden. Lütfen kendine gel. Lütfen bak ben buradayım. Hayır diyor. Buradan gitmen gerek. Git buradan diyor, tamam mı? O diyor ki hayır gidemem. Seni burada bırakamam. Benimle geleceksin ve her şeyi düzeltmen gerekiyor derken çocuklar bizimki tabii ki yine dayanamıyor. O elleri birden başlıyor ve birden ellerinden bir enerji çıkıyor. Ne yazık ki bizim Anna'nın kalbine. Diyor Anna. Bir soğukluk hissediyor kalbinde. Tabii Elsa şokta ne yapacağını şaşırdı. Tamam mı? Git buradan dedim sana, git buradan dedim. Ve tabii Elsa ağlıyor. Anna oradan apar topar dışarı çıkıyor. Hemen bunlar ormana gidiyorlar. Çünkü diyor ki bir hissetmiyorum. Bir soğukluk var içimde. Meğerse bu soğukluk kalbinden bütün vücuduna yayılacak. Tamam mı? Hemen gidiyorlar kime? Bilginlere, bizim Troll'e gidiyorlar. Onlara danışıyorlar. Troller diyor ki sadece ama sadece bunu kim düzeltebilir biliyor musunuz? Gerçek sevgi. Eğer gerçek sevgiyi bulursan bundan kurtulmuş olursun. Gerçek sevgi derken neden bahsediyor çocuklar? Yani mesela anne sevgisi, bir annenin çocuğunu ya da babanın çocuğunu sevmesi, bir aile sevgisi gerçek sevgi herhalde. Ya da birinin birini sevmesi gerçek sevgi. Kardeşlerin birbirini sevmesi bence tabii ki o da gerçek sevgi. Bunların herhangi birini eğer yakalarsa ve bu şansa erişirse o zaman ne olacak? Her şey kendine gelecek. Yani Anna kalbinde ve bütün vücuda yayılan bu buzdan, bu soğuktan kurtulacak. Tek yapması gereken gerçek sevgiyi bulmak. Hemen aklına ne geliyor? Ah diyor, Hans, Prens Hans, benimle evlenmek istiyordu. Demek ki gerçek sevgi onda var, değil mi? Mantık bunu gösterir. Hemen tabii ne yapıyor çocuklar? Hemen geriye dönüyor bizimkisi. Hemen dönüyor ve Hans'ın yanına gidiyor. Tamam mı? Hans bu arada Mersi iyi bir karakter değilmiş. Hans kötü bir karakter bu arada çocuklar. Ve Hans gerçek hayatta buraya gelme sebebi Elsa'ya da Anna'yla evlenmek ve bu ülkenin başına geçip bu ülkenin sahibi olmak. Tabii o gün ne oluyor hatırlarsanız Anna'yla dans ediyor ve Anna'yı etkilemeyi başarıyor ve ona evlenmeyi teklif ediyor. İleride onunla birlikte yaşayıp belki de buranın sahibi olabilmek için. Neyse Anna geliyor yanına hemen Hans'a bana yardım etmek zorundasın. İhtiyacım olan bana sarılmak ve bana gerçek olan sevgini göstermek deyince Hans çocuklar şöyle bir kalıyor. Niye böyle bir şey yapayım? Neden böyle bir şey yapayım ki? Ben zaten Elsa'dan kurtuldum. Elsa artık burada yok ve bir daha da asla geri gelemeyecek. Sen desen ablan Elsa'nın sana yaptığı yüzden senden de kurtuluyorum. Artık ikinize de ihtiyacım yok. Burası sadece benim olacak. Yani gerçek sevgi vermeme sana hiç gerek yok çocuklar. Ve ne oluyor tabii ki? Anna şok geçiriyor. Umduğu gibi değil. Bir de üstüne ne oluyor? Başlıyor hastalanmaya zavallı. Hastalanıyor. Kötü oluyor. Ama daha kötüsü bizim bu kötü Hans ne yapıyor biliyor musunuz? Gidiyor bizim Elsa'nın şatosuna adamları gönderiyor. Elsa'yı alıyor ve onu bir zindana kapatıyor. Evet, zindana kapatıyor ve ne yapıyor? Ellerini tabii ki
bir şekilde kapattırıyor. Yani ellerini bağlatıyor. Çünkü biliyorsunuz bütün bu olay ellerinden o güç geliyor. O soğuk enerji ellerinden akıyor her yere. Ve ne oluyor tabii ki? Bizimkisi zindanda, zavallım Anna hasta, ölmek üzere. Ve ama aklı bizim Anna'da. Ne yapacağım bilmiyorum. Buradan çıkmam gerek, ona yardım etmem gerek. Benim yüzümden oldu, hep benim yüzümden oldu. Nasıl iyileştireceğim onu gibi böyle düşünürken tabii kendini hiç düşünmüyor. Neden? Bizim kötü prens Hans aslında onu yok edecek birazdan. Tabii neyse onu götürüyorlar çocuklar yukarıya ve dışarıya. Artık Elsa'nın hayatına son verecek Hans ondan da kurtulmak için. Zaten biliyorsunuz Anna hasta, ondan herhangi bir şey yok. Ve çocuklar onu işte yere oturtuyor. Diyor ki artık diyor senden de kurtuluyorum ve kılıcını çekiyor. Tabii ki böyle bir kılıcı var Hans'ın. Çocuklar böyle Elsa yerde oturuyor. Hans kılıcı çekiyor böyle. Tam ona böyle zarar verecek. Ne oluyor? Bizim hasta Anna geliyor. Tamam mı? Ve hemen araya giriyor. Dur diyor. Tamam mı? O kılıcı tutmak için. Ablasını kurtarmak için. Ama o sırada o vücuduna daha evvel giren, kalbine giren o soğuk buz onu bütün buz hale getiriyor ve böyle kalıyor. Böyle kalıyor. Ama ablasının hayatını kurtarıyor. Tabii Hans şok, herkes şok. Elsa Anna'yı bir görüyor çocuklar buz oldu. Biliyorsunuz vicdan azabı çekiyor. Bir kalkıyor. Anna, Anna gel. Anna inanamıyorum benim yüzümden oldu. Anna lütfen affet beni. Anna lütfen derken bir ağlıyor. Bir ağlıyor çocuklar. Ya içiniz gider o kadar ağlıyor ki o gözyaşları ne oluyor tabii? O gözyaşları Anna'nın üstüne böyle akıyor derken birden buzlar erimeye başlamasın mı? Bütün buzlar eriyor. Buzlar eriyor bırakın o işte neymiş? Gerçek sevgi. Bir kardeşin hayatını kurtarmaya çalışması ve işte gerçek sevgi birbirlerini seven iki kardeş. Onun gözyaşları sayesinde her yer eriyor. Tabii ki Anna kendine geliyor ve etraf bütün yeşiliyor tekrar. Tekrar yaz ayına dönüyoruz. Orman, çiçekler, her şey harika oluyor ve Hans'a ne oluyor? Hans tabii ki hemen oradan gönderiliyor. Daha doğrusu hatta kaçıyor korkudan öyle diyelim biz. Ve Elsa'yla Anna hayat boyu çok mutlu olarak burada yaşıyorlar. Peki halk bunu nasıl karşılıyor? Halk bundan sonra olan her şeyi öğreniyor. Ve Elsa'nın aslında kötü niyetli olmadığını, doğuştan gelen bu yeteneğini aslında iyi bir şekilde kullanabileceğini, insanlara zarar vermediğini anlıyor ve onu da çok seviyorlar. Ve bundan sonra hiçbir zaman sarayın kapıları kimseye kapalı da olmuyor. Her zaman açık oluyor. İşte bu haftanın masalının da sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Gelecek hafta yeni bir masalda görüşmek üzere. Hoşça kalın.